Herkese merhaba, Nako İplikleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yine çok tatlı bir projeyle karşınızdayım. Fonda görmüş olduğunuz bu güzeller güzeli bebe tulumunu birlikte hazırlayacağız. Bütün detaylarını sizle paylaştım. Sizler de eminim çok rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. Şöyle bakın, çok cici bir tulum. Üzerine baktığınızda bu güzel yıldız örgü modelini uyguladım. Aynı şekilde askılarda da var bu model. Kenar kısımlarına geçtiğimizde bakın bu güzel fırfır modelini uyguladım ve gerçekten de bu yıldız örgü modeline bu fırfır çok yakıştı ve çok cici bir sonuç ortaya çıktı. Bu güzel tulumu hazırlarken kullandığım ipten bahsetmek istiyorum. Nako Lux Minnoş Baby, yumuşacık, şahane bir bebe yünü ve metraj olarak da gerçekten çok fazla. Sadece bakın 100 gramlık ipte 36 metre var ve sadece bir yumakla ne yapmış oldum? Ben bu güzel tulumu hazırlamış oldum. Renk seçeneği de çok fazla, çok güzel renkleri var. Sizler dilediğiniz renklerle bu güzel tulumu hazırlayabilirsiniz. O zaman geçelim detaylarına. Lastik kurulumu ile başlıyorum. Lastik kısmını 3 numarayla öreceğim. Beden kısmına geçtiğimizde 3,5 ile öreceğim. Lastik kısmının bir tık daha dar olmasını istiyorum. Şöyle bakın. Göz kararı ipimi ayarlıyorum. 60 tane ilmek atarak başlayacağım. Şöyle hemen çeviriyorum. Ve sabitliyorum. İlmeklerinizi atarken çok sıkı atmayın. İlk sırada zorlanırsınız. Bu şekilde ilmeklerimi atıyorum. Toplamda 60 adet ilmek atacağım. Adet ilmeğimi attım. Şimdi lastik kurulumunu yapacağım. Hemen örgünün arka yüzünden kurulumu gerçekleştiriyorum. İlk kenar ilmeğimi direkt olarak bir ters olarak örüyorum. Daha sonra sıradaki ilmeklerimi bir düz, bir ters, bir düz, bir ters olarak örmeye devam ediyorum. Bu sırada yapacağımız işlem bundan ibaret. Bir düz, bir ters. Evet, bir düz, bir ters yaparak sıramı tamamladım. Şimdi geldik en önemli kısma. Burayı lütfen dikkatli izleyelim. Daha sonrakiler zaten tekrardan ibaret olacak. İlk kenar ilmeğimi ters bakın. Kenar ilmeğimi direkt ters olarak örüyorum. Elimde bakın düz bir ilmek var. Şöyle kameramı netleştireyim. Düz ilmeğimi bakın direkt şişimle giriyorum ve sağ şişime aktarıyorum. İpim arkadan. Bakın bu kısım çok önemli. Ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Düz ilmeğimi şişime aktarıyorum. Ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Yani ne yapıyoruz bu sırada aslında? Düz ilmeklerimizi örmüyoruz. Direkt şişimize aktarıyoruz. Ters ilmekleri ters olarak örüyoruz. Bundan sonra modelin ön yüzünde yapılacak işlem bu. Tersleri örüyorum. Düzleri örmeden aktarıyorum. Evet, bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Evet, sıramı tamamladım. Bakın bu şekilde bir görünümümüz var. Hemen arka sıraya geçtim. Düz gördüğüm ilmeği düz örüyorum. Tersi ters örüyorum. Düzü düz örüyorum. Bundan sonra lastik boyunca arkada yapılacak işlem bu. Tersi ters ör, düzü düz. Tersi ters, düzü düz. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Örgünün ön yüzündeyim. Artık modelim kendini göstermeye başladı. Çok şık bir duruşumuz var. Hemen ilk kenar ilmeğim ters olduğu için ters olarak örüyorum. Önümde düz ilmeğim var. Düzü atlıyorum, tersi ters örüyorum. Düzü atlıyorum, tersi ters örüyorum. Yani düz ilmekleri sadece 2 sırada bir örerek ne yapıyoruz? Daha tok, daha güzel bir görünüm elde etmiş oluyoruz aslında. Bu daha çok fabrika tipi örgülerde yapılan bir model ve el örgüsünde de gerçekten şahane durdu. Yani yaptığımız örgüler hazır gibi duracak. Evet, bu şekilde önde bu işlemi yaparak, tersi ters örüp düzü atlayarak, arkada ise düzü düz, tersi ters örerek lastik kısmını tamamlayalım. Evet, lastik kurulumunu yaptım. Şöyle saydığımızda bakın
2, 4, 6, 8, 9. Toplamda bu önde görünen düz ilmeklerden 9 tane olması gerekiyor. Bunlar 2 sırada bir oluştuğu için toplamda biz 18 sıra örmüş bulunmaktayız. Şimdi artık modelimize geçebiliriz. Örgünün arka yüzünden direkt modelin kurulumuna başlıyorum. Model çok basit. Kesinlikle gözünüz korkmasın. Sadece birkaç püf noktası var. Onları anladığımız takdirde hiçbir sorun yaşamayacağız. Bu arada ben 3,5 numaralı şişime geçiyorum modele geçtiğim için. Evet, örgünün arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet, arka yüzde bütün ilmeklerimi ters ördüm. Geldim örgünün ön yüzüne. Şimdi modele geçeceğiz artık. Bu sırada başta bir, sonda bir, 2 tane artırma yapacağız. Yani lastik kısmını 60 ilmek örmüşken modelimiz 62 ilmek üzerinden ilerleyecek. İlk kenar ilmeğimi bakın düz bir şekilde örüyorum. Şimdi şu aradan hemen bir tane artırma yapacağım. Bakın ilmeklerimi ayırıyorum. Bakın burada görünen şu ipi çekiyorum, şişime takıyorum ve düz bir şekilde örüyorum. İlk artırmamı yapmış oldum. Aynı zamanda da modelimize geçmiş olduk. Kenar ilmeğimi ördüm, bir tane düz ördüm. Şimdi bakın önümde 3 tane ilmeğe birlikte giriyorum. Modelimiz çok basit. Bir tane ilmek çıkarıyorum. Bir tane doluyorum. Tekrar batıyorum. Bir tane daha ilmek çıkarıyorum. Yani ne yapmış oldum? Bakın 3 tane ilmeğe girdim, kestim, içinden de 3 tane ilmek çıkardım. Artırma eksiltme yok. Aradan bir tane ilmeği düz olarak örüyorum. Şimdi sıradaki 3 ilmeğe tekrar bakın birlikte giriyorum, bir tane ilmek çıkarıyorum. Tekrar doluyorum, 2, tekrar giriyorum, 3 ve bırakıyorum. Yani ne yapıyoruz? Bir tane arada boş örüyoruz, düz örüyoruz. 3 tanesini kesiyoruz. Kestiğimiz 3 tanenin içinden de 3 tane bu şekilde ilmek çıkarıyoruz. Modelimiz zaten 2 sıradan oluşuyor. Birinci sıramız bu. Arada bir tane düz ör, 3 ilmeğe birlikte gir ve içinden 3 tane ilmek çıkar. Bir tane de yavaş göstereyim. Bir tane düz ördüm bakın. 3 tane ilmeğe girdim. Bunları tutuyorum. Doladım. Bir ilmek çıkardım. Bir tane doluyorum. Tekrar içine giriyorum. Bir tane daha çıkarıyorum. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar modelimi uyguluyorum. Sıra sonuna kadar modelimi uyguladım. Bakın sıra sonundayım. 3 tane ilmeğim kaldı. Bir tanesi kenar ilmek. 2 tanesinden yine 3 tane ilmek çıkaracağım. Neden 2 tanesinden 3 tane ilmek çıkaracağım? Bir tane artırma yapmam gerekiyor. O yüzden de ikisine giriyorum. 1, 2 ve 3. Bu şekilde de başta yaptığım şu aradaki artırmayı burada içinden alarak yapmış oldum. Son kenar ilmeğimi de düz bir şekilde örüyorum. Evet, modelimizin birinci sırasını kurmuş olduk. Şimdi örgünün arka yüzündeyim. Örgünün arka yüzü çok basit ilerliyor. Çünkü bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum sadece. Evet, arka sırayı da ördükten sonra bakın modelimiz artık kendini göstermeye başladı. Bu sırayı dikkatli izlerseniz bundan sonraki tamamen tekrardan ibaret. Bakın diğer sırada birlikte kestiğim üçlü ilmekler, arada bir tane düz ördüğüm ilmek. Şimdi de ne yapacağız? Bu aradaki düz ilmeği baz alacağız. Bu ortada kalacak şekilde sağından ve solundan birer ilmek alıp bunları birleştirerek gideceğiz. Bundan sonra tamamen model bundan ibaret. Bu 3 ilmeğe birlikte girip 3 ilmek çıkaracağız. Bu sefer de bunun arasındaki bu bir tane ilmeği düz olarak öreceğiz. Hemen geçiyorum. Kenar ilmeğimi düz bir şekilde ördüm. Ortaya kadar, şu ortayı görene kadar düz bir şekilde örüyorum. Geldik bakın. Burası bizim bir ortamız oldu artık. Bu kısmı baz alarak sağından ve solundan da birer ilmek üçüne birlikte girdim. Ve bu sefer üçün içinden ilmek çıkardım. Ve bu şekilde ne yapmış olduk? Bu minik çiçeklerimizi kaydırmış olduk. Aradaki bir ilmeğimi düz ördüm. Bakın yine geldim bu kısma. İçinden yine 3 tane ilmek çıkaracağım.
Bu şekilde kaydıra kaydıra modelimi devam ettiriyorum. Model bundan sonra örgünün ön yüzünde bundan ibaret. Bakın bu düz ördüğümüz ilmek ortada gelecek şekilde üçünü birlikte kesiyorum. Daha sonra bir taneyi düz örüyorum ve yine geldik bakın bu noktaya, üçünü birlikte alıyorum. Evet, bundan sonra sıralarımız tamamen ön sırada bundan ibaret. Tamamen bunun tekrarı niteliğinde. Arka sırada da sadece bütün örgüyü ters olarak öreceğiz. Evet, ben birkaç sıra ördüm. Bakın şimdi bu aşamadan devam etmeyi de göstereceğim sizlere. Bakın en son nerede yapmışız çiçeğimizi? Bu kısımda yapmışız. O zaman bu kısmı baz alacağız. Bunun sağından ve solundan örerek devam edeceğiz. Bunun tam ortası orta ilmeğimiz olacak. Şimdi hemen başlıyorum. Bir ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir tane daha bakın düz bir şekilde örüyorum. Üçüne birlikte girdim. Ve çiçeğimi buraya yapıyorum. Ortada bir tane ilmeğimi düz örüyorum. Bakın bir önceki sırada düz ördüm. Üçüne birlikte giriyorum. Ve içinden çiçeğimi çıkarıyorum. Modelimiz çok basit. Bu düz ilmekleri baz alırsanız asla yanılmanız olmaz. Ve bu şekilde kayarak çiçeklerimiz güzel bir şekilde, orantılı bir şekilde devam edecek. Şimdi kesme kısmına kadar düz bir şekilde öreceğim ben. Daha sonra kaç santim örmeniz gerektiğini sizlere söyleyeceğim ve kesmelere devam edeceğiz. Evet, ben yeterli uzunlukta ördüm. Şimdi kesmelerle devam edeceğiz ama önce ölçmek istiyorum sizlere. Evet, kesmelere geçmeden önce boyu şöyle 16,5 santim. Bakın lastik kısmı sadece 5 santim. Geri kalan kısmı model 16,5 santim. Şimdi kesmeye geçiyorum. Kesmeyi bu şekilde yapacağız. Ben bir tanesini hazırladım. Bakın bir tarafını bu şekilde, diğer tarafı bu şekilde. Daha sonra fırfırları yaptığımızda bu yanlar düzelecek. Bunlar sizi endişelendirmesin. Evet, şu anda 62 tane ilmeğim var ve kesmelere başlıyorum. Kesmelere direkt ilk ilmekten başlayarak yapıyorum. İlk kenar ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. Bir sonrakinde yine örüyorum. İçinden geçiriyorum ve birinci kesmemi yapıyorum. Sıradakini örüyorum. İçinden geçiriyorum ve ikinci kesmemi yapıyorum. Sıradakini örüyorum, içinden geçiriyorum ve üçüncü kesmemi yapıyorum. Yani ne yapmış oldum? Toplamda 3 tane kesme yapmış oldum. Evet, 3 tane kesmemi yaptım. Şimdi modelimi direkt devam ettiriyorum. Bulunduğum noktadan devam ettiriyorum ve sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Sıra sonundaki kesmeyi örgünün arka yüzünde yapacağız. Yani sıra başındakini örgünün ön yüzünde yapacağız her sırada. Sıra sonundakini de örgünün arka yüzünde. Sağda ve solda her sırada 3'er ilmek keseceğiz. Evet, sıramı tamamladım. Birinci kesmemi sıra başında yaptım. 3 tane ilmeğimi kestim. Şimdi ikinci kesmemi arka sırada yine sıra başında yapacağım. Bu sefer de ters örerek yapacağım. İlk kenar ilmeğimi bakın ters bir şekilde örüyorum. Bir sonrakini örüp içinden geçirip birinci kesmemi yapıyorum. Örüp tekrar içinden geçirip 2, örüp tekrar içinden geçirip üçüncü kesmemi yapıyorum. Kalan ilmeklerimi normal modelimi devam ettiriyorum. Bu şekilde ön sırada sıra başında, arka sırada da sıra başında olmak üzere ilmeklerimizi keseceğiz. Her kesmede 3 tane ilmek keseceğiz. Bakın şöyle göstereyim. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın toplamda 7 kez kesme yaptım. Yani 3'er ilmekten 21 ilmek buradan. Buradan da 21 ilmek, yani toplamda 42 tane ilmek kesmiş olmamız gerekiyor. Bu ortada da 20 tane ilmeğimiz kalacak. Bu 20 ilmeği de 3 sıra düz bir şekilde öreceğiz. 3 sıra dediğim yani şu papatya sıraları, bakın birinci sıra, ikinci sıra, üçüncü sıra. Daha sonra da örgümüzü keseceğiz ve arkayla önü birleştireceğiz. Hemen tamamlayıp dönüyorum.
Evet, bakın ben bitirdim tamamen, yanları diktim bu şekilde. Şimdi diğer tarafı da birlikte dikeceğiz ve ardından fırfır detayına geçeceğiz. Bakın şöyle ilmekler birbirine karşılıklı bakıyor. Lastik kısmıyla başlıyoruz. Şöyle kenar ilmeklerinin tam bakın ortasına batıyorum. Daha sonra bu tarafa geçiyorum. Bu tarafa batıyorum. Ve çekiyorum. Daha sonra burada böyle yeni bir sıra oluşmuş oluyor. Şimdi bu şekilde lastik kısmını tamamlıyorum. Evet, bakın lastik kısmını bu şekilde tamamladım. Şimdi modele geçiyorum. Modelde de şu kenarlardaki düz ilmekler üzerinden dikeceğim. Bakın şöyle batıyorum. Bir de buraya batıyorum. Ve bu şekilde dikiyorum. Ta ki nereye kadar? Bu kesme yaptığım noktaya kadar. Evet, yanın birleştirmesini yaptım. Bakın bu şekilde diktim. Her iki yanı da aynı şekilde dikiyoruz. Daha sonra geçiyoruz şu fırfır yapımına. Hemen başlayalım. Önce bu tarafını öreceğim. Şöyle bakın. Tam ortadan batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum ve başlıyorum buralardan ilmek çıkarmaya. Bakın şu alt kısımlardan ilmeğimi çıkarıyorum. Bu tırtıklı görüntü ilmeklerimizi çıkardığımız zaman yok olacak. O konuda bir endişeniz olmasın. Her kapanan ilmeğin, bakın şunlar birer kapanan ilmek ya, altından birer tane ilmek çıkarıyorum bu şekilde. Evet, bu şekilde buraya kadar tamamen ilmek çıkarıyorum. Evet, bakın ilmeklerimi bu şekilde çıkardım. Şimdi örgünün arka yüzünden hemen başlıyorum örmeye. Arka yüzde bütün ilmekleri sadece ters olarak örüyorum. Örgünün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. Daha sonra bir tane şöyle şişime doluyorum. Bir tane düz örüyorum. Ne yapmış oldum? Bir tane artırma yapmış oldum. Bu diğer sıralarda ajur sıramız olacak. 2 tane ters olarak örüyorum. Bir tane hemen şişime dolayıp artırıyorum. Bir tane düz örüyorum. 2 tane ters örüyorum. Evet, modelimizi bu şekilde ilk sırada kuralım. Bir tane artır, bir tane düz ör, 2 tane ters ör. Bir tane artır, bir tane düz ör, 2 tane ters ör. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Örgünün arka yüzündeyim. Bu sırada yapacağımız işlem ilmekleri gördüğümüz şekliyle öreceğiz. Yani bir arka sırada düz ördüklerimizi ters, ters ördüklerimizi düz öreceğiz. Bakın ilk kenar ilmeğim düz bir şekilde karşıma çıktı. Bir sonraki düz. Bir tane bakın ters. Bu bir önceki sırada artırma yaptıklarımızda ters olarak örüyoruz. Yani ön sırada düz olanlar arka sırada ters olarak karşımıza çıkıyor. Bu şekilde ilmekleri bakın gördüğüm şekliyle örüyorum. Arka yüzde yapılacak işlem bu. İlmekleri gördüğümüz şekliyle örüyoruz. Artırma yaptıklarımızda düz ilmek olarak devam edeceği için önde, arkada ne yapıyorum? Ters olarak örüyorum.
Evet, örgünün ön yüzündeyim. Şimdi bakın ilk kenar ilmeğimi gördüğüm şekliyle ördüm ters olarak. Sırada bakın direkt olarak bir önceki sırada artırdığım ajurlu ilmek var. Ondan önce yine bir tane artırmamı yapıyorum. Ajurlu ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir sonraki düz ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Yani ne yapmış olduk? Burada bir önceki sırada bir artırma yapmış olduk. Burada toplamda 3 tane düz ilmeğimiz oldu. Aradaki 2 tane ters ilmeği her zaman için ters olarak örüyorum. Geldim yine ajurlu kısma. Hemen bir tane artırmamı yapıyorum ve diğer ilmeklerimi örüyorum. Modelimiz bundan ibaret. Sadece bu ajurlu kısımdan önce bir tane dolayıp artırıyorum. Diğer ilmekleri gördüğüm şekliyle örüyorum. Bakın, model bu şekilde ilerliyor. Şöyle bitmiş örnek üzerinden de göstereyim. Bakın, bu ajur yaptığımız kısımlar, bu kısımlar. Burada ne yaptık? Bir ilmekle başladık ve şurada saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toplamda 6 kez artırma yapacağız. Daha sonra da artık keseceğiz. Modelimizin bitmiş hali bakın bu şekilde çok tatlı ve güzel bir görünümü var. Şimdi ben aynı şekilde artırmamı yapacağım. Daha sonra bitişi birlikte yapalım. Evet, toplamda bakın 1, 2, 3... Şuradaki ajurla birlikte 4 tane ajur yaptık. Yani 4 tane de artırma yapmış olduk. Artık şimdi keseceğim ben. Çünkü bu fırfırlı kısım için bence yeterli. Fırfırın daha geniş olmasını, daha uzun olmasını istiyorsanız da 4 değil 5-6 yapabilirsiniz. Kenar ilmeğimi ördüm. Bir sonrakini düz örüyorum ve içinden geçirip kesiyorum. Bu şekilde bütün fırfırı keseceğim. Evet, fırfırları bu şekilde yaptıktan sonra bakın bir tanesini beraber yapmıştık, kapattım. Diğerlerini de ben bu şekilde hazırladım. Bu kısmı birleştirdim. Şimdi bu kısmı birlikte birleştireceğiz. Şu kenarlardan içe doğru dikeceğiz ve fırfırlarını birleştirmiş olacağız. Bunu normalde misinalı şişle de örebilirsiniz ama misina bu kısma birazcık büyük geldi ve zorlandım ben. Sizlerin hangisi kolayınıza geliyorsa o şekilde örebilirsiniz. Benim bu kolayıma geldi. Şöyle bakın. İğnemi taktım. İçten direkt olarak bu şekilde dikiyorum. Evet, bakın içten diktim ve bu şekilde burada da bir plise oluşturmuş olduk. Şimdi dönüyorum. Burada hemen sabitliyorum. Evet, bu kısımları da aynı şekilde dikiyoruz. Evet, bakın yanları bu şekilde birleştirdim, diktim ve gayet güzel pliseli bir model devam etti. Yani modelimiz bozulmadı. Şimdi gelelim şu ortanın dikimine. Burayı da hemen göstermek istiyorum. İğnemi şöyle içten taktım. Bakın dışta birbirimize bakan ilmeklerimiz var. Bunları yine bunun ortasına batıyorum, çekiyorum, karşıya geçiyorum, karşının ortasına batıyorum, çekiyorum. Bu şekilde tek sıra ilmeğe düşürüyorum. Bakın bu şekilde tek sıra ilmeğe düşürüyorum. Ve dikiyorum. Bu şekilde çok güzel bir dikiş elde etmiş oluyoruz. Evet, kenar fırfırlarını diktikten sonra ortayı da bakın diktim. Şimdi artık şortumuz hazır. Çok tatlı ve güzel bir görünüme kavuştu. Sırada artık askılarımız var. Askılarımız da yine çok cici. Aynı bu kenar modelini askılarda da uyguladım. Şimdi artık askıların yapımına geçebiliriz. Askı için hemen ilmek atmaya başlıyorum. Toplamda 13 adet ilmek atacağım.
Evet, 13 tane ilmeğimi attım. Sizler askının daha kalın olmasını istiyorsanız daha fazla ilmek atabilirsiniz. Veyahut da daha ince olmasını istiyorsanız daha az ilmek atabilirsiniz. Bence bu kalınlık gayet ideal. Hemen arka yüzünden başlıyorum. Bütün ilmeklerimi bakın ters olarak örüyorum. Evet, şimdi örgünün ön yüzündeyim ve direkt örmeye başlıyorum. Kenar ilmeğimi örüyorum düz olarak. Daha sonra bir tane ilmeğimi düz örüyorum. Bakın yine modelimi aynen devam ettiriyorum. 3 tanenin içine girip 3 tane ilmek çıkarıyorum. Aradaki bir taneyi düz örüyorum. Örgünün ön yüzündeyim. Modelimi uygulamaya başlıyorum. Kenar ilmeğimi örerek alıyorum. Daha sonra 3 tane ilmeğin içerisine girip buradan 3 tane ilmeğin içerisine girip 3 tane ilmek çıkarıyorum. Direkt modelimi uyguluyorum yani. Arada bir taneyi örüyorum. 3 tanesine giriyorum. Ve bakın 3 tane ilmeğimi çıkarıyorum. Bir taneyi örüyorum. Ve yine 3 tanesinin içine girip 3 tane ilmek çıkarıyorum. Son kalan kenar ilmeğimi örüyorum. Arka yüzde bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet, bakın modelimiz oluşmaya başladı. Bu şekilde modelimi devam ettireceğim. Ta ki kaç santim oluncaya kadar hemen santim olarak söyleyeyim size. Evet, şöyle ölçtüğümüzde tam olarak 37 santim. Örgünün normal bu şekilde olan hali. Şöyle esnettiğimiz zaman, diktiğimiz zaman 38 santim falan olacaktır. Şimdi bunu 37 santim düz bir şekilde aynı modelimizi uygulayarak devam ettirip keselim. Daha sonra da şu fırfır kısmıyla devam edeceğiz. Hemen örüp dönelim. Evet, ben askıyı tam olarak 37 santim ördüm. Diğeriyle aynı. Şimdi geldik şu yanların fırfır detayının yapımına. Bu fırfırlar bu şorttaki yanların aynısı, yani aynı fırfırı uyguladım. Sadece burada daha az sıra gittim. Yani bakın sadece 4 tane artırma yaptım. 5 tane düz ilmek üzerinden bu fırfırı yaptım. Daha minik duruyor fırfırlar. Burada bakın 6 tane ilmek üzerinden bu fırfırı yaptım. Yani fırfırın ne kadar uzun olmasını, geniş olmasını istiyorsam o kadar çok geniş yaptım. Şimdi birbiriyle tutarlı olsun diye burada uyguladığım fırfırın aynısını buraya uygulayacağım. Evet, bakın şöyle 10 santimlik bir mesafeyi ayırdım. Bu kısma fırfır yapmıyoruz. Buradan da yine 10 santimlik mesafeyi yapmayacağız. Şu aradaki kısma yapacağız. Şöyle bir ayraç yardımıyla ben yerimi belirledim. Hemen bakın başlayalım yapmaya. Evet, bu aşamaya kadar eğer bu fırfırlı kısmı anlamadıysanız bu aşamada eminim daha iyi anlayacaksınızdır. Şimdi bakın şöyle hemen şu kenardaki düz ilmeklerden batıyorum. İlmeğimi böyle kaydırıyorum. Bakın bu düz ilmeklerin her birinden birer tane ilmek çıkarıyorum. Bakın bu şekilde her birinden birer tane ilmek çıkarıyorum. Evet, bütün ilmeklerimi çıkardım bu şekilde. Şimdi örgünün arka yüzünü ne yapacağız? Bütün ilmekleri sadece ters olarak öreceğiz. Şimdi geldik artık fırfırın kurulumuna. Ön yüzdeyim. İlk kenar ilmeğimi düz bir şekilde ördüm. Örmek zorunda değilsiniz. Örmeden de alabilirsiniz. Daha sonra bir tane şöyle hemen şişime doluyorum. Bir tane ilmeği düz bir şekilde örüyorum. Ne yaptım? Bir tane düz ördüm. Bir tane de başına dolayarak artırma yapmış oldum. Yani ajur yaptım. Hemen 2 tane ilmeğimi şöyle ters olarak örüyorum. 2 tane ters ördükten sonra bir tane doluyorum. Bir tane düz örüyorum. Bu sırada yapılacak işlem bu. 2 tane ilmeği ters örmek. Bir tane dolamak. Bir tane düz örmek. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Örgünün arka yüzündeyim. Bu yüzde de ilmekleri gördüğümüz şekliyle öreceğiz. Tersleri ters örüyorum. Şu bir önceki sırada artırdığım bu ilmekleri de yine ters olarak örüyorum. Çünkü ön sırada düz olacak. Düz gördüklerimi düz örüyorum. Arka sırada bütün fırfır boyunca yapılacak işlem bu.
Tekrar geldim örgünün ön yüzüne. Şimdi de yine modelimizi devam ettiriyoruz. Bakın bir önceki sırada ajur yaptığım, artırma yaptığım kısım var. Hemen bir tane dolayıp önüne yine artırmamı yapıyorum. Sıradaki bakın 2 ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. Bu şekilde ne yapmış olduk? 3'e çıkmış oldu ilmeklerimiz. Her zaman ajuru gördüğümüz noktadan önce artırma yapıyoruz. Ters ilmekleri her zaman ters olarak örüyorum. Bu standart, bu değişmeyecek. 2 tane ilmeğimiz ters. Bakın ajur noktaya geldim. Hemen doluyorum. Ve ilmekleri düz olarak örüyorum. Tersleri ters örüyorum. Ajur noktaya geldim. Hemen artırıyorum. Ve 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Kalanlarını ters olarak örüyorum. Şimdi ne yapmış olduk? Bir tane ile başladığımız düz ilmek sayımız, bakın bir tane, bu ajur yapıp artırdığımız bir önceki sıradaki ilmek 2, bu da şimdi artırdığımız 3, toplamda 3 tane oldu düz ilmeğimiz. Bu ilmekler 6 tane oluncaya kadar aynı işlemi tekrarlayacağız. Daha sonra da keseceğiz modelimizi. Evet, fırfırlarımızın 2 tanesi de bu şekilde hazır. Şimdi dikme işlemine geçebiliriz. Şöyle arka kısımdan hemen dikmeye başlıyorum. Evet, son olarak askı detayını da bakın bu şekilde tamamladım, sabitledim, diktim. Üzerine de sadece görsel amaçlı bu güzel düğmeleri yerleştirdim ve gerçekten de tulumumuz şahane oldu. Çok tatlı, çok sevimli bir tulum elde etmiş olduk. Şöyle tekrar bakın, kenarlarına uyguladığımız modelimiz yıldız modeli. Yan kısımlara uyguladığım pliseli bu çok tatlı fırfır modeli var ve ikisi gerçekten çok mükemmel bir uyum içerisinde oldular. Şöyle bakın, çok sevimli, çok cici bir tulum elde etmiş olduk. Sadece bir adet Nako Lux Minnoş Baby kullandık. Sizler de sadece bir adet bir yumak iple bu güzel tulumu elde edebilirsiniz. Renklerimiz şahane. Şu an kamerada bir tık daha farklı çıkıyor ama normalde çok tatlı bir lila rengimiz var. Evet, ben bu güzel tulumu 6 ay 1 yaş arasına göre hazırladım ama tabii ki her bebeğin gelişimi birbirinden farklıdır. Sizler en güzel ölçüyü kendi bebeğinizin üzerine deneyerek ulaşabilirsiniz. Deneyeceklere kolaylıklar diliyorum. Farklı bir projede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.